Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda benim de yıllardır oynadığım, belki de çoğunuzun da uzun yıllar boyunca oynadığı oyun, yani Minecraft'ın en korkunç teorilerini üreteceğim. Bu teorileri duyduğunuzda aslında Minecraft'ın hiç de göründüğü gibi bir oyun olmadığını anlayacaksınız. Yani öyle klasik Entity 303 ya da Herobrine efsanelerinden bahsetmeyeceğim. Bu teorilerde oyunun basit gibi görünen ama arka planında insanı dehşete düşürecek kadar korkunç olayların olma olasılığı var. Belki de birçoğunu duyduğunuzda bunun gerçek olma ihtimali aklınızı oynatacak. Bu arada videoya başlamadan önce bu kanalım henüz yeni ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hazırsanız portaldan girelim ve Minecraft'ın karanlık dünyasına geçiş yapalım. Minecraft'ın ilk sürümü piyasaya çıktığında bir sürü insan sırf bu grafik yapısı ve görünümü yüzünden bu oyunu velet oyunu olarak algıladı. Aslında Minecraft barındırdığı yapısı itibariyle sevimli bir oyun olabilir ama bu onu asla velet oyunu yapmıyor. Çünkü bu oyun öyle basit bir oyun değil. Minecraft'ın o kadar sistematik ve gelişmeye o kadar müsait bir yapısı var ki bu oyunda yapabileceklerinizin neredeyse bir sınırı yok. Neredeyse dedim ya, evet neredeyse. Çünkü bu oyundan asla dışarı çıkamıyorsunuz ve bu karşılaşacağınız en büyük sınır. Bu da bizi ilk teorimize, yani hapishane teorisine götürüyor. Minecraft aslında başka bir hayatta ceza almış bir oyuncunun hapishanesi olabilir. Yani bu oyuna girdiğinizde kurtulmanız imkansız. Minecraft'a girdiğinizde dünyanın sonu yok gibi görünüyor. Ama bana kalırsa bu tamamen bir aldatmacadan ibaret. Çünkü oyuna girdiğiniz anda önünüzde sınırsız bir dünya sizi karşılıyor gibi görünüyor. Ama belli mesafelerden sonra ne gökyüzüne ne de bedrock'ları aşıp yerin altına inebiliyorsunuz. Şimdi burada aklınıza şu gelebilir. Tamam da bu oyun sınırsız değil. İlla bir yerde sınırı olmalı. Yani bu söylediğim mantıksız. Ama bu oyunun bir sonu da yok. Yani oyundan asla kurtulamıyorsunuz. Normal başka bir oyun oynadığınızda oyun sizden belli başlı bir şeyler ister ve sonunda en büyük boss'la savaşırsınız. Eğer yenerseniz oyun biter ya da başka bir oyunda oyun size bir hikaye sunar, o hikaye bittiğinde oyun da biter. Yani mutlu son. Peki bu Minecraft'ta nasıl? Ender Dragon'u öldürdüğünüzde normalde kredi ekranında oyunun bitmesi gerekiyor değil mi? Yani oyunun en son boss'u bu oyunda Ender Dragon ve onu öldürdüğünüzde dahi oyundan asla dışarı çıkamıyorsunuz ve tekrar dünyada spawn oluyorsunuz. Tabii bir de şu garip End Poem yazısı, yani End şiiri sizi karşılıyor. Bu End şiiri çok uzun. Hepsini okumak isterdim ama bu yazıda bu teoriyi güçlendirecek çok tuhaf alıntılar var. Oyun bitmişti ve oyuncu uzun bir rüyadan uyanmıştı ve oyuncu yeni bir rüyaya başladı. Oyuncu yeniden rüya gördü. Daha iyi bir rüya ve oyuncu evrendi. Oyuncu sevgiydi. Yani aslında burada açıkça rüyada olduğumuzu söylüyor ve bir döngünün içerisinde. Yani bu sonsuz döngü oluyor çünkü sürekli uyanıp tekrar uyuyoruz. Sürekli aynı dünyaya geri geliyoruz. Bu dünyadan bedrock'lar yüzünden de asla dışarı çıkamıyoruz. Yani buraya hapsolmuş gibiyiz. Sizce de bu teori mantıklı değil mi? Ve ayrıca bu şiirde sürekli seni görüyorum diye vurgulanıyor bize. Bizi izleyen ve gören kim? Evren mi? Bir yaratıcı mı? Yoksa bizi bu dünyaya hapseden gardiyanımızla mı konuşuyoruz? Bizi önceki hayatımızda işlediğimiz bir suç yüzünden cezalandıran bir gardiyan. Açıkçası bu konu hakkında sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Yorumlarda yazmayı unutmayın. Diğer teorim ise biraz daha uçuk. Endermenler bu dünyada yaşayan eski insanlar olabilir. Enderman ile alakalı bir sürü teori var. Ancak bu söylediğim teori biraz daha rahatsız edici. Çünkü Minecraft'ı oynarken uçsuz bucaksız dünyada tek insan sizsiniz. Şimdi abi aslında köylüler var dediğinizi duyar gibiyim. Oraya birazdan geleceğim. Enderman'lerin gözlerine baktığınızda bir anda agresifleşiyorlar ve size saldırmaya başlıyorlar. Bu belki de bir zamanlar insan olan bu varlıkların göz temasına hala bir tür duygusal tepki verdiğini gösteriyor olabilir. Tabii ki bunu sadece gözüne baktığında sinirlenen bir yaratıkla insan bağı kurmak aptalca gelebilir. Ama sıkı durun, devam ediyoruz. Minecraft dünyasında blok taşıyabilen tek varlık Enderman'ler. Yani bu Enderman'ler zamanında eski insan ırkı olarak bu dünyada yaşamış olabilir. Çünkü Minecraft evreninde elinde blokla gezebilen sadece biz
ve Endermenler var. Yani Endermenlerin blok taşıması eski insan içgüdülerinin yani inşa etme dürtüsünden kalan istemsizce bir histeri kalıntısı olabilir. Kulağa biraz karışık geldiğini biliyorum ama bir sonraki kanıt bir tık daha bizi bu teoriye yaklaştırabilir. Endermenlerin sesleri. Endermenlerin sesleri bozulmuş insan seslerine çok benziyor. Ve bu seslenişler bir insan seslenişinden farksız. Konuyu daha net anlamanız bakımından şu sesleri bir dinlemenizi istiyorum. Yani bu sesler normal bir insanın başka birine seslenmesi gibi değil mi? Bu durumda aslında Endermenlerin bir zamanlar bu dünyada yaşamış eski insanlar olduğu teorisini de gerçekten güçlendiriyor. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Endermenler Enderman olmadan önce yani insanken End dünyasını keşfettiler. End dünyasına girdiklerinde orada Dragon tarafından hapsedildiler ve lanetlenip Enderman'e dönüştüler. Hatta oraya yerleştiklerinin de en büyük kanıtı bence End'de bulunan End şehirleri ve Chorus meyveleri. Yani bu da zamanında bu insanların End'de yaşadıklarını, bir medeniyet kurduklarını gösteriyor. Yani Nether ve bizim şu anki Minecraft dünyamızı, yani Overworld'u terk edip End'e yerleştiler. Ama orada Enderman'e dönüştüler. Belki de bizi gördüklerinde yardım istiyorlardır ve gözlerine baktığımızda neden bu kadar agresif davrandıklarını da bu teori açıklıyor gibi. Diğer teorim ise Nether'ın aslında bir rüya olduğu teorisi. Bu teorinin de sağlam temelleri var. Yani Nether hiç var olmadı. Nether sadece oyuncunun zihninde oluşan bir kabus. Çünkü Nether tıpkı rüyalarımızda olduğu gibi gerçek dışı bir yer. Lav şelalesi, garip yaratıklar yani gastlar, blaze'ler ve mantıksız bitki örtüsü. Sonuçta Nether tam anlamıyla bir rüyanın absürt ve kaotik doğasına çok uyuyor. Yani gerçek bir dünya bu kadar mantıksız olabilir mi? Ayrıca Nether'a gitmek için bir portal yapmamız gerekiyor. Bunu da obsidyenle yapıp ateşle portal kapısını açıyoruz değil mi? Bu da psikolojide de olduğu gibi bir nevi bilinçaltına geçiş. Yani hipnoz gibi bir durumu tetiklemek için bir ritüel olarak kullanılıyor olabilir. Ve bu teoriye en güçlü kanıt az önceki saydıklarım değil. Asıl en büyük olay ise tam olarak şöyle. Rüyada zaman kırılımı yaşarız. Bunu hepimiz biliyoruz. Yani bir rüya gördüğümüzde rüyada seneler bile geçebilir. Ama gerçek dünyada yani uykumuzda aslında birkaç saniye geçmiştir. Şimdi sıkı durun. Nether'da ilerlediğimizde bir bloğun normal dünyada 8 bloğa denk geldiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Yani kısaca Nether'da bir blok ilerlerseniz normal dünyada 8 blok ilerlemiş olursunuz. Bu da aslında tıpkı rüyalarda olduğu gibi zaman ve mekan algısının nedenli çarpık olduğunu gösteren en büyük kanıt. Yani Nether aslında sadece oyuncunun gördüğü bir kabus. Bana göre öyle ama sizin de fikirlerinizi duymak isterim. Sizce Nether gerçekten başka bir boyut mu? Yoksa gerçekten kötü bir kabus mu? Yorumlarda yazın, fikirlerinizi duymak istiyorum. Videonun başında köylülere geleceğimi söylemiştim. Köylüler de aslında bu dünyada kaybolmuş, unutulmuş, hatta kendilerini bile unutmuş eski oyuncular. Yani eski insanlar olabilir mi? Yani bu köylüler oyunda sadece aptal birer NPC mi yoksa belki de bu oyunun hikayesine göre çok eski zamanlarda buranın tek hakimleri, tek medeniyet kurmuş sakinleri olabilir. Yani köylülerle ticaret yaptığınızda bile sizinle konuşamıyor. Garip garip sesler çıkarıyor. Aslında bu sesleri de sanki sizinle iletişim kurmak için çabalıyorlar gibi yapıyorlar. Ya bu çok eskilerden kalma bir dilin kalıntısıysa ya da bu dünyada lanetlenip bütün o bilgeliklerinden arındırılıp aptal birer maymuna dönüştürülmüşlerse, çünkü köylülerin çıkardığı sesi normal yaşamda çıkaran bir hayvan daha var. Bir tür maymun. Belki de köylüler eskiden büyük medeniyetler kurabilen, savaşabilen birer insandı. Ama şu an geldikleri nokta savaşmaktan ve medeniyet kurmaktan aciz birkaç aptal NPC'ye dönüşmeleri oldu. Belki de onları bu duruma başka bir şey getirdi. Kim bilir? Aslında köylülerin eskiden medeniyet kurabilen insanlar olduğuna dair en büyük örnek
Minecraft'ın ilk sürümlerinde köylülerin isminin sadece Testificate olması. Yani belki de eski bir testten arta kalan oyunculardır. Yani sadece bir teori. Zombilere gelecek olursam, zombiler aslında unutulmuş bir deneyin kalıntıları olabilir mi? Aslında oyuna girdiğinizde bunlar çoğunuzun dikkatini çekmiyor bile. Bu zombiler gerçekten bu dünyada acaba neden zombiye dönüşmüş diye düşünmüyoruz. Ama ya zombiler köylülerden bile önceki medeniyette yaşamış başarısız bir deneyin ürünü olabilirler mi? Belki de zombiler gerçekten köylülerden bile önce insan medeniyetine ait kalıntılardır. Aslında bu teoriyi destekleyen en büyük şey mineshaftların ve yeryüzündeki tapınakların varlığı. Yani büyük bir medeniyet burada büyük şeyler inşa etmiş ama daha sonrasında teknolojileri o kadar gelişmiş ki bu uygarlık çeşitli insan deneyleri yapmaya başlamış. Ve işler ters gidince zombiler ortaya çıkmış olabilir. Yani zindanlarda bir sürü zombi spawnların bulunması bu teoriyi biraz gerçekçi kılıyor aslında. Belki de köylülerden bile daha önce yaşamış bu uygarlık ölümsüzlüğün sırrını bulmaya çalışıyordur. Ve çeşitli deneyler falan yapıyor. Ve işler kontrolden çıkınca da zombiler ortaya çıkmış olabilir. Ama bu deney kısmi olsa da başarılı olmuş gibi görünüyor. Çünkü zombilerin çürümüş et düşürmesi, bedenlerinin bozulduğunu ama hala canlılıklarının devam etmesi bu teoriyi destekleyebilir. Hatta asıl bombayı söyleyeyim, yani bir köylü zombi tarafından ısırıldığında onu tekrar hayata döndürebiliyoruz. Bu da deneyin geri dönülebilir olduğunu kanıtlıyor aslında. Yani sonuç olarak zombiler gerçekten bir lanet ya da eski bir uygarlığın son çığlığı olabilir. Videomuz burada bitiyor ancak ben sizin yorumlarınızı gerçekten çok merak ediyorum. Bu konu hakkında gerçekten ne düşünüyorsunuz? Hepsini yorumlarda yazın. Bu arada teori videolarına devam edelim mi? Gerçekten fikrinizi duymak istiyorum. Onu da yazarsanız çok mutlu olurum. Ve ayrıca videoyu sevdiyseniz şöyle sağlam bir like'ınızı alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.